Merhaba, ben Serdar Öner. Bugün size değişik bir karşılaştırma videosu sunacağım. Ama videoya geçmeden önce kısaca kendimden bahsetmek istiyorum videoyu ilk defa seyredenler için. Ben Serdar Öner, hoparlör kabinleri üretiyorum. Tabii öncelikle tasarlıyorum ve üretiyorum. Tasarımın tamamen konsept halinden ilk prototip, ondan sonra elde üretimi ve daha sonra belki daha endüstriyel şekilde üretimi bütün aşamalarını ben düşünüp gerçekleştirilmesini sağlıyorum. Yanımda gördüğünüz kabinlerin hepsi benim üretimim. En baştaki Model R, yanındaki henüz daha ismi konmamış ve henüz test aşamasında olan prototip bile olmamış bir model. Onun yanındaki ise benim raf tipi yani bookshelf Model MA hoparlör kabinim. Bugünkü demoyu Model R ile gerçekleştireceğiz. Model R benim referans tipi hoparlör kabinim. Yani ne demek oluyor referans tipi? Sesleri mümkün olduğunca doğal şekilde ve de en alt baslardan en üst tizlere kadar doğrusal bir frekans cevabıyla tam olarak üretebilen bir hoparlör kabini. Yani bunu aldığınız zaman yanına bir subwoofer veya benzeri bir şey koymadan tek başına en alt baslardan en üst frekanslara kadar dinlemeniz mümkün oluyor. Bugün yapacağımız karşılaştırmanın özelliği, farklı özelliği şu. Bugüne kadar bazı karşılaştırma videoları gerçekleştirmiştim ama onlarda genelde biz kabinleri karşılaştırmıştık. Örneğin Model R ile Model MA'yı karşılaştırmıştık. Bugünse amfileri karşılaştıracağız. Bakalım amfilerin kulağımızla duyulabilen bir farkı oluyor mu? Sorusunu cevaplamak üzere. Bugün kullanacağım amfiler benim günlük her gün kullandığım Yamaha AC 2100 ile Arelic A50 Plus amfileri. A50 Plus aslında amfinin de ötesinde hem streaming gerçekleştirebilen bir preamfi ve üstünde de amfisi var. İkisi çok farklı amfiler. Yani bir tanesi Yamaha'nın en üst sayılabilecek seviyedeki amfilerinden biri ve AB sınıfı bir amfi. Fakat yapılan şeylerde devrelerin özelliği sebebiyle A sınıfına yakın bir ses karakteristiğine sahip bir amfi. Arelic A50 Plus ise D sınıfı bir amfi. Yani dijital diyeceğimiz, aslında tam dijital olmasa da sesi dijital olarak işleyen bir amfi. O yüzden de çok verimli bir amfi. Çok küçük olmasına rağmen 8 ohm'a 30-50 watt civarında verebilen, hatta 4 ohm'a sanırım daha da yüksekti. Güç verebilen kompakt ve verimli bir amfi. Tabii ikisinin sesinin aynı olmasını beklemek çok doğru değil. Çünkü Yamaha gerçekten büyük, kendi büyük trafosu olan, kocaman transistörleri olan, soğutması ona göre, devreleri ona göre olan bir amfi ve high-end diyebileceğimiz bir amfi. Diğer tarafta ise D sınıfı bir amfi. Fakat ben günlük dinlemelerde açıkçası D sınıfı olmasına rağmen Arelic A50 Plus ucuz bir amfide olmasına rağmen sanırım $200 civarındaydı. Diğeri ise sanırım $2000 falan galiba, $2000-2500 galiba Amerika fiyatı ama yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de çok daha pahalı oluyor. Aralarında en az 10 katlık bir fiyat farkı olan iki amfi bunlar. Dolayısıyla bakalım bu iki amfi aynı anda dinlendiğinde, çünkü ben şöyle yapacağım. Bir müziği dinlerken bir ona geçeceğim amfilerden size montajda. Dolayısıyla o müziğin içinde tizler nasıl değişiyor, baslar nasıl değişiyor o anlık olarak izleme imkanınız olacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu yüzden yorumlarınız çok önemli. Bu videoda sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Mutlaka yorum yapın bu videoya. Bugün sizin için bu demoyu bir caz parçasıyla yapmak istedim. Çünkü bir caz parçasında çok fazla enstrüman oluyor. En alt sesler, en üst sesler. Gerçi bu parçada vokal yok ama olsun, caz olsun dedik bu sefer. Birçok enstrümanı bir arada dinleyebilelim. Çok ünlü bir albümden güzel bir parça seçtim. Jazz at the Pawn Shop isimli. Bu efsanevi ve caz dünyasında en iyi gerçekleştirilmiş kayıtların arasında gösterilen bir albüm bu. Albüm 1976 yılında kaydedilmiş İsveç'te ve daha önce bir pawn shop yani rehin dükkanı olan bir dükkan müzik kulübüne çevrilmiş ve bu kayıt o müzik kulübünde gerçekleştirilmiş. Kayıt birden fazla oturumda gerçekleştirilmiş bu kayıtlar. İsveç'te, Stockholm'da gerçekleştirilmiş. Şeyin yapımcısı, yanlış anlamadıysam Wikipedia'da Gert Palmkrantz, albümün yapımcısı. Albümde yer alan sanatçılar da okunuşları doğru olmayabilir, kusura bakmayın. İsveçli çoğu. Arn Domnerus, Bengt Hallberg, Lars Erstrand, George Riedel ve
Egil Johansson, alto saksafon, klarnet, piyano, bas ve davullarda bu sırasıyla bu kişiler. Bakalım, bu referans sayılabilecek bir albüm ve müzik. Buradan ben albümün 3. parçası olan High Life'ı seçtim. Kulağımıza gelen farklar olacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü normalde evimde dinlerken ben bir amfi açıyorum, ondan dinliyorum belki. Daha sonra başka bir amfi açıyorum, onu dinliyorum ama ikisini aynı anda karşılaştırma şansı genellikle olmuyor. Şimdi burada hem de işte iyi bir mikrofonla yaptığım bir kayıt olacak. Tascam bu iş için kullandığım yüksek kaliteli mikrofonla kaydettiğim için benim salonumdaki akustiği çok iyi şekilde alabileceğinizi düşünüyorum. Eğer iyi bir kulaklıkla dinlerseniz tavsiyem bu iki amfinin seslerindeki farklılıkları hissedebileceğimizi düşünüyorum. Ben de daha dinlemedim ikisini yan yana, montajda göreceğim. Dolayısıyla bakalım bir fark var mı, çok merak ediyorum. Sizler de dinledikten sonra mutlaka yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Bakalım hangisi daha iyi ve de neden? Bu konuda aşağıda yorumlarınızı rica ediyorum. Daha önce belirttiğim gibi ürettiğim hoparlör kabinlerinin sipariş bazlı olarak üretimini gerçekleştirebiliyorum. Bu konuyla da ilgilenirseniz benim hem Instagram hesabım hem de web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Bağlantıları da aşağıya bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size iyi dinlemeler diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler.